Allah adaletsiz. Dünyanın en adaletli insanı kim derler? Hazreti Ömer derler değil mi? Ne oldu? Kız çocuğunu gömdü. Ondan sonra Allah onu affetti. Bence güneşi Allah doğurmuyor. Senin vücudundaki 210 tane kasın hareket etmesinin sebebi biyolojin. Allah bizim gideceğimiz yolları zaten öncesinde biliyor. Madem biliyor, ben bu dünyada neden yaşıyorum? Abi ne olursun böyle düşünme. Sen bana dönüp diyorsun ki senin vücudunda bulunan 210 tane kası sen hareket ettirmiyorsun, Allah hareket ettiriyor. Şimdi bu dünyada kaç sene yaşıyoruz? 70 yıl, aynen. 70 senede yaptığım benim buradaki günahlar nasıl beni sonsuz bir cehenneme götürebiliyor? İşte Allah adaletsiz. İşte Allah adaletsiz. Niye biliyor musun? Bizi göndermiş bu dünyaya. Önümüzü, Tamam. arkamızı, sağımızı, solumuzu, her şeyimizi biliyor. Yanacağımızı biliyor. İşte kötü işkenceler falan yapıyor bize. Peki nasıl olmalıydı sence? Neyi nasıl olmalıydı? Sen bir yaratıcının varlığına inanıyor musun? Ama adaletsiz mi buluyorsun? Bence çok adaletsiz. Afrika'da çocuk orada aç kalıyor, orada aç bir şekilde ölüyor. Benim mantığımda o çocuklar orada aç yatarken benim burada bu sokakta böyle rahat bir şekilde yürümem saçma ve adaletsiz geliyor. Dünyanın en adaletli insanı kim derler? Hazreti Ömer derler değil mi? Kendi kız çocuğunu gömdü ama. Ne oldu? Kız çocuğunu gömdü. Ondan sonra Allah onu affetti. Saçma sapan mevzular işte bunlar. Şimdi ben sizi dinledim. Siz de beni dinleyin. Açıklayacağım hepsini. Tanrı'nın varlığını kabul edebilirsin. Hem Ama adaletli gittiğin yol var, yanlış. hem Önce olduğunu ardından adaletli olduğunu Bir göstereceğim. dakika sen şimdi ben anlamadım ki. Sen Neyi neye anlamadın? inanıyorsun şu an? Ben Allah'a inanıyorum. Oha. Ama ben konumu çok iyi biliyorum. Tabii canım ben sallamadığın aşikar. Fakat senin anlamadığın nokta biz zaten inkar etmiyoruz. Diyorsunuz ki Allah var ama adaletsiz. Doğru mu? Sizin iddianız bu. Ben de diyorum ki iman bir küldür ve tecezzi kabul etmez. Yani iman bir paket olarak gelir ve onu kabul edersin ya da kabul etmezsin. Oyun bilgisayarını düşün. Oyun dosyalarından bir tanesi olmasa, bak sadece bir tanesi, o oyun açılır mı? Açılmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah adaletlilerin adaletlisidir diyor. Eğer sen bunu inkar edersen ya diyeceksin ki peygamber yalancı, ya diyeceksin ki Cebrail yalancı, ya diyeceksin ki Allah yalancı, ya diyeceksin ki Kur'an yalan. Hepsi bir paket olarak geliyor ve hepsini kabul etmen lazım. Allah'ın olmamasını kabul etmenle adaletsiz bir Allah'ı kabul etmen ikisi de Müslüman olmadığını gösteriyor zaten. Pakette oluşuyor. Yani Tamam. Allah diyor ki ya diyor hepsini inanacaksın ya da diyor bana diyor inanla git diyor buradan. İkinci noktaya geçelim mi? Kardeş sana 20 lira vereceğim. Sana da 50 lira vereceğim. Mal mülk benim mi? Sen bana şöyle bir şey diyebilir misin? Ya buna sen benden fazla verdin. Böyle bir hakkın var mı? Diyemem. Bir iş yeri düşün. İş yerinin içine girdin ve soruyorsun. Diyorsun ki bu iş yerinin sahibi kim? Bir tane adam sana geldi diyor ki ben patronum. İyi kardeşim bu iş yeri nasıl işliyor? Siz burada neler yapıyorsunuz? Adamın içeride neler döndüğü hakkında hiçbir fikri yok. Bu adama sen patron diyebilir misin? Ben sana soruyorum. Günde 24 bin defa nefes alman lazım. Hangi birini sen yapıyorsun? Hiçbiri. Senin hareket edebilmek için vücudunda yaklaşık 200 tane kas hareket etmesi gerekiyor. Bunlardan hangisini sen hareket ettiriyorsun? Hiç. Bilmiyorsun. Şimdi bu vücudun sahibi sen misin? Hayır. O zaman vücudu sana veren birisi var baba. Ya işte biz senin anlamadığın nokta Biz ona inanıyoruz Ve zaten. o istediği gibi sana eksik verir, ona fazla verir. Mal sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Üçüncüsü, mahkeme yapılmadan birisi adaletsizlikten bahsederse mantıklı olur mu? hayır olmaz. Olmaz değil mi? Sen benim babamı vurdun. Daha mahkemeye çıkmadan sen bana geliyorsun diyorsun ki bu adamı daha tutuklamadınız kardeşim. Bu adamı alınsanıza içeriye. Sana demezler mi kardeş daha mahkeme yapılmadı. Hele bir bekle. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Allah bizim gideceğimiz yolları zaten öncesinde biliyor. Doğru. Madem biliyor, ben bu dünyada neden yaşıyorum diyorum kendi kendime. Ondan sonra sen de bana dönüp büyük ihtimalle Allah sana bir yere kadar kararlarını verdi. Evet veya hayır kararını sana bıraktı diyeceksin değil mi? Hayır. Tamam ben bu soruyu soruyorum. Izdırari kader ve ihtiyari kader diye iki farklı şey var. Izdırari kader şu demek, senin seçemediğin şeyler. Annenin kim olacağını seçemezsin. Hangi ülkede doğacağını seçemezsin. Bunlardan dolayı zaten sorguya çekilmiyorsun. İhtiyari kader diye bir şey var. Senin yaptığın hareketlerin tamamen senin kontrolünde olan şeyler. Bunlardan dolayı yok olmaz. Ben bir meseleyi çok bölüyorsun. Bitirek ondan sonra tekrar sor. İkincisi, bir şeyi bilmek onun yapıldığı anlamına gelmez. Yarın güneşin doğacağını biliyor musun? Biliyorum. Sen mi doğuruyorsun? Yok. O zaman burada sen suçlu olamazsın ki. Mesela ben baktım bir tane adam şurada duvar boyuyor. Altında bir tahta var, ray var. Orada hareket ediyor. Bir adım daha atarsa ben düşüp öleceğini gördüm. Adam bir adım daha attı, düştü, öldü. Polis geldi dedi ki kardeşim sen bunun öleceğini biliyordun, gel seni tutukluyorum. Ya öyle bir şey. Ben suçlu değilim ki. Bilmek suçluluk anlamına gelmez ki. Bizi Allah yaratmadı. Tamam. Ve güneşi doğuran da senin kaslarının hareket etmesinin sebebi de Allah'mış yani. Tamam. Benim sana burada bahsettiğim mevzu kararları onun elinde. Değil işte anlattım ya babacığım. Mesela ben o zaman senin babanı öldürsem sen gelip bana diyemezsin. Kardeşim sen beni babamı öldürdün. Kararları eğer başka biri veriyorsa ben senin babanı öldürsem suçlu
tutamazsın. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben deistlik oluyor değil mi benim inancım? Allah'ın varlığını inkar etmiyorum fakat inanmıyorum da. Sen şu an kabul etmiş olabilirsin Allah'ın şu ana kadarki getirdiği kurallarını, dünyanın düzenini, güneşin doğuşunu, batışını. Bilmiyorum, biraz cahillik de olabilir. Bence güneşi Allah doğurmuyor. Senin vücudundaki 210 tane kasın hareket etmesinin sebebi biyolojin. Bilgi iş yapabilir mi? Bilgi iş yapabilir. Bilgi Mesela tek başına iş yapamaz. Hiçbir İllaki bir kullanan olmak zorunda. Kasımın biyolojisini kim kullanıyor da hareket ettiriyor? Ya insanlar. Adam ne olduğunu bile bilmiyor. Kasların adından bile haberi yok. Kendisi yapıyor olabilir mi? Olamaz. O zaman başka biri yapıyor bunu. Oha abi. Evet. Abi ne olursun böyle düşünme. Niye böyle düşün? Sen bana dönüp diyorsun ki senin vücudunda bulunan 210 tane kas sen hareket ettirmiyorsun, Allah hareket ettiriyor diyorsun. Evet. Sen istiyorsun ve Allah hareket ettiriyor. Az önce sordum bak. Ve Allah hareket ettiriyor. Evet. Ya ne olursun lütfen. Kardeşim senin cüz'i ihtiyarın var. Benim zekam var, doğru mu? Ben zekamı kullanabiliyorum. Her an kullanabiliyorum. O zaman mesela sende bu özellik varsa kanlarını sen istediğin yere gönder. İşte bak bunun için de Senin ihtiyarında değil ki bu. Ben yazayım bir tane. Ağaç nasıl kesilecek bir kağıda yazayım, ağacın kenarına bırakayım. Biri gelip o bilgiyi kullanmadığı sürece o ağaç kesilmez. Ben anlayamıyorum Allah'ı. Anlayamıyorum Allah'ı. Anlatıyorum. Madem bizim onu anlamamızı istiyordu, o zaman bizim onu anlayabilecek bir beyin verecekti bize, anladın mı? Neyi anlamadın ki? Verdi diye bir şey yok. Yani nasıl yani vücudunu kendine hareket ettin? Allah hareket. Ya böyle bir mantık olamaz ya. Allah nasıl Senin kaslarını hareket ettirmek için o gerekli sağlayan bilgiyi de zaten Allah vermiş, sana o veriyor diyor. Anladın mı? Birazcık sen düşün. Tamam, bunu eve Düşünüyorum. gidince mikrofonu bir yere bırak. Düşün, Tamam. acaba insanlara gerçekten mantıklı şeyler mi söylüyorum diye düşün. Emin ol kendin de mantıklı şeyler söylemediğine inanacaksın. Git bakayım sor bakayım bilim adamı sana dönüp ne diyor? Allah mı oynatıyor diyor sana bilim adamlarına sorduğunda kaslarını. Bak, matematikçi bir adam. Matematikte çok iyi. Dünyayı ileri noktalara ilerletiyor. Bu adamın biyoloji adına fikri yok. Çünkü ikisi birbirinden farklı konular. O adam biyolojiden bir şey bekleyemez. Bu adam da bilimde ilerlemiş. Dinde ilerlememiş ki. Dinde aynı şeyi ondan bekleyemezsin. Peki bir şey söyleyeceğim. Allah'ı kim yarattı? Allah kim mi yarattı? Başa dönüyoruz. Bak şimdi kardeş. Ay ışığını nereden alıyor? Ay şimdi. Güneş ışığını nereden alıyor? Kendinden. Kendinden. Çünkü güneş zati. Yaz, neyi bulacaksın? Kardeşim, Windows'u kim yazdı? Steve Jobs. Bill Gates yazdı. Bill Gates'i kim yazdı? Yani durmadan onu ona yaptı, onu ona yaptı, onu böyle bir cevap yok ki. Anladın mı? Hepsinin bir başı var. Kendinden olan özelliği var. Suyun ıslaklık özelliği kendinden olan bir özellik. Başkasına bulaştığı zaman onu ıslatmış oluyor. Tanrı da yaratılmaz ama yaratabilir. Her şeyi yaratan yaratıcıya seni kim yarattı gibi bir soru sorabilir misin? Soramazsın. Biz seninle daha böyle bir seviyeli bir münakaşaya girelim sen. Şimdi Sabahtan beri ben senin sorduğun soruları cevaplıyorum. Bana söylediğin bir şey yok. ama bak şimdi ben yoldan birisini çeviririm, tamam mı? Ona bir şeyler anlatırım ama bu onun anlayacağı şekilde değildir. Sen şu an hiç dinle alakası olmayan bir insana sanki dinden anlıyormuşçasına örnekler veriyorsun. Ha işte senin bilim adamları dediğin şeyler de aynen öyle. Dinden hiç anlamayan adamlara bilimsel şeyler soruyorsun. İşte senin bu dünyanı, bu adım attığın yerleri din yürütmüyor. Allah da yürütmüyor, yanlış. Yürütüyor. Bak az önce sordum sana. Bir şirketten içeriye girdin. Patronun içerideki dönen olaylardan hiçbirinden haberi yok. Bu patron bu şirketi yönetiyor diyebilir misin? Diyemezsin. İşte senin vücudunda olan... Ama yönetiyor. Ama yönetiyor Ama ne? sen de bana dönüp diyorsun ki ama var, ama yaradı. Ben de o... Ben sana mantık anlatıyorum. Bak mahkemeye çıkıyoruz. Ben sana delillerimi sayıyorum tek tek. Senin söylediğin bir şey yok ama bence diyorsun. Ama mantıklı gelmiyor kanka seninkiler. Tamam, kendine iyi bak. Kolay gelsin.